Bugün 11 Kasım günlerden Cuma. Bugün size sarı nokta hastalığı nedir ve belirtileri nedir? Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Sizlere sarı nokta hastalığı hakkında merak edilen konuları anlatacağım. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefke kasabasından hepinize öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dijital bir aile olarak büyüdük ve çoğaldık. Belli bir seviyeye geldik ve sizlerle buluşmalarımız devam edecek. Sarı nokta keskin, renkli ve gündüz görmeyi sağlayan retina bölgesidir. Sarı nokta hastalığı diğer adıyla yaşa bağlı makula dejenerasyonu gelişmiş ülkelerde 60 yaş sonrası en sık rastlanan kalıcı görme sebebidir. Sarı nokta hastalığı erken teşhis ve tedavi ve düzenli kontrol görmenizin korunması ve iyileşmesi açısından çok önemlidir. Özellikle hastalık bir gözde ya da her iki gözde oluşabilir. Eğer bir gözde sarı nokta hastalığı varsa diğer gözde de gelişme olasılığı yüksektir. Sarı nokta hastalığı yaş ve kuru olmak üzere iki tipe ayırabiliyoruz. Birinci tip olan kuru göz, birinci tip olan kuru tip hastalığın en sık görülen şeklidir. Hastaların yaklaşık %85 ile 90'ı kuru tiptir. İkinci tip ise yaş tiptir. Hastalığın daha ciddi bir şeklidir. İleri yaşlardaki kalıcı görme kaybının en sık görülen sebebidir. Retina kan damarlarının anormal gelişimi vardır. Bu damarlardan kan ve sıvı sızmasına bağlı retina katları arasında sıvı birikimi vardır. Sarı nokta hastalığının sebeplerine baktığımızda özellikle yaşlandıkça görülme sıklığı artar. 75 yaşın üzerinde her 3 kişiden birinde sarı nokta hastalığı vardır. Genetik faktörler, sigara kullanımı, vitamin eksiklikleri, ırk, özellikle beyaz ırkın sarı nokta hastalığına bağlı görme kaybı riski siyah ırka göre daha yüksektir. Açık renkli gözler özellikle iris tabakasında açık renkli gözleri olanlarda daha sık seyretmekte. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, damar sertliği gibi hastalıklar da tetiklemektedir. Bunun dışında obezite ve hareketsizlik ve gün ışığına aşırı maruz kalma da sarı nokta hastalığına etken tetikleyici sebeplerdir. Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir? İlerleyen görme kaybı, gözümüzün önünde karartılar,
bakılan noktayı göremeyip etrafını görme, karşısındaki kişinin yüzünü görmekte zorluk çekerken kol ve bacaklarını görme, renkleri daha soluk ve cansız görme. Bunlar sarı nokta hastalığının başlıca belirtileridir. Bunun dışında nesne ve çizgileri eğik, yamuk yumuk görme, bulanık ve sisli görme. Bunlar da sarı nokta hastalığının başlı başına belirtileridir. Bu gibi şikayeti olanlar mutlaka uyanık davranmalıdır. Teşhis yöntemleri nelerdir? Hepimizin muayenesinde bulunan Amster testi, yani kareli kağıt testi, çizgilerin ortasındaki siyah noktaya bakarken etrafındaki yatay ve dikey çizgilerin düz yerine eğri büğrü görmesi, sarı nokta hastalığının en önemli belirtilerinden biridir. Özellikle Amster testinde, yani kareli kağıt testinde kırık görmeler meydana gelmektedir. Floresein fundus anjiyografisinde, yani göz anjiyosu dediğimiz filmde, göz anjiyografisinde hastanın ön kol toplar damarından özel bir boya maddesi verilir. Biz buna floresein diyoruz. Kontrast maddedir. Daha sonra özel bir alet ile göz arkasındaki retinanın fotoğrafları çekilir. Sarı nokta hastalığında retina tabakaları arasında göllenmeler ve anormal damarlar görülür. Bu sarı nokta hastalığının tipik bulgularıdır. OCT, optik koherens topografi, tomografi, düşük enerjili lazer ışınları kullanarak gözün retina tabakasının incelenmesidir. Başlı, başlı başına bir altın standarttır bizim için bu yöntem ve sık sık kullandığımız bir yöntemdir. Avantajı, herhangi bir ilaç falan gerektirmeden saniyeler içinde tanı koymamızı bize sağlar. Retina, sarı nokta ve glokom hastalıklarının tanı ve tedavisi değerlendirmesi için çok önemlidir. OCT tamamen zararsız bir tanı yöntemidir. Radyasyon yaymaz. Hastanın gözüne dokunulmadan 2-3 dakika içerisinde kolayca uygulanabilmektedir. Göz anjiyosundaki gibi damardan herhangi bir ilaç uygulamasına gerek yoktur. Sarı nokta hastalığının teşhisinin yanı sıra takibinde de göz doktorunun en büyük yardımcısıdır. Bize, dediğim gibi, hem tanıda hem takipte büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Sarı nokta hastalığının tedavisi nasıldır? Neler yapıyoruz tedavisinde? Sarı nokta hastalığında kesin bir tedavi yöntemi henüz mevcut değildir. Kuru tip sarı nokta hastalığında koruyucu tedavi yöntemi uygulanır. Bunlar nelerdir, bu sarı noktadan koruyucu tedavi yöntemleri? Bir defa sigaradan uzak durmak, %100 ultraviyole korumalı güneş gözlüğü kullanmak,
güneş ışınlarına karşı kendimizi korumak, A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çinko bakımından zengin besinlerle beslenmek, tedavide uygulanan yöntemlere eee, değindik. Özellikle yaş tip sarı nokta hastalığında göz içi ilaç uygulaması ve fotodinamik tedavi yapılır. Bu yöntemleri kısaca açıklamak gerekirse, anti-VEGF tedavi göz içine 4 veya 6 haftalık aralıklarla uygulanan anti-VEGF'ler, yani anormal damar gelişimini ve sarı noktada sıvı birikmesini, yeni damar gelişimini ve sarı noktada sıvı birikmesini bu ilaçlar önler. Mevcut anormal damarları ve sıvı göllenmesini azaltır. Bu yolla hastanın şikayetlerini önemli ölçüde azaltır. Hastalığın ilerlemesini yavaşlatır ve görmeyi iyileştirir. Fotodinamik tedavi diğer bir tedavi yöntemidir. Yaş tipte ışığa duyarlı bir ilaç koldaki damarlardan verilir. Bu ilaç gözde sarı nokta hastalığına bağlı gelişen yeni anormal damarlarda birikir. Bu alanlara lazer yapıldığında ilaç lazerle aktive olur ve bu yeni istenmeyen damarları tıkar. Böylece hastalığın gerilemesini sağlar. Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugünkü sarı nokta hastalığı sunumumu tamamladım. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Güzel bir yayın oldu Aralık akşamında. Hepinize yeni yılda bol başarılar, sağlıklı günler dilerim. Covid'den uzak ve hastalıklarından uzak bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.